Bu videoda daha önce hiç almadığım kadar kaliteli baskılar almamı sağlayan 18 tane upgrade'den bahsedeceğim. Yazıcıyı geliştirmek için kullandığım parçaların toplam fiyatı yazıcının toplam fiyatını geçti bu arada. Nasıl oldu ben de anlamadım. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Videonun ilerleyen kısımlarında göreceğiz. Ama sadece satın aldığım parçalarla değil, 3 boyutlu yazıcıdan bastığım parçalarla da bazı upgrade'ler yaptım. Bu arada göstereceğim yöntemler sadece Ender 3 versiyon 2 için değil, diğer birçok yazıcı için de geçerli olacak. Yakın zamanda bu upgrade videosunun ikincisini yayınlayacağım. Ondan sonra da bir tane çok pürüzsüz baskı almayla ilgili yöntemleri anlattığım video gelecek. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Eğer beni ilk defa bu videoyla tanıdıysan kanalımda bu tip başka içerikler de var. Genellikle maker tarzı içerikler üretiyorum. Onları da inceleyebilirsin. Şimdi devam edelim. 1 numara filament. Filament doğrudan baskı kalitesine etki eden en önemli etmenlerden bir tanesi. Mesela filamentin çapı çok önemli. Bu filamentler 1.75 kalınlığında filamentler. Örneğin 1.90 boyunda bir filament gönderildiğinde extruder'dan daha fazla filament çıkacağı için doğrudan bizim baskımızın ölçülerini bozacaktır. Diğer etmenlerden bir tanesi yapışkanlık. Kalitesiz filamentler gerçekten çok kötü yapışıyor. Havaya kalkıyorlar ve hem zamandan hem de malzemeden bizi zarar ettiriyorlar. Diğer dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de özellikle paketi açıldıktan sonra bir yılı geçerse çok kırılgan oluyorlar. Benim bazı filamentlerim 5-6 yıllık buradakilerden bazıları. Onlar zaten çubuk kraker gibi kırılıyor. Bu da baskı alırken hem baskı kalitesine hem de baskının yarıda kesilmesi gibi şeylere sebep oluyor. Ben bu videoda ABG filament kullanacağım. Sadece bu videonun filament sponsoru olduğu için değil, yıllardır kullanıp memnun kaldığım için kullanacağım. ABG filamentten bu video için gelen 5 tane filament var. Kısaca bunların da ne işe yaradığından bahsedeyim. Bu filament artık filamentlerden yapıldığı için fiyatı çok uygun oluyor. Ama o kadar da artık karmaşık değil. Hatta böyle uzun bir baskı yaparken bir kısmının siyah, bir kısmının kırmızı olması güzel bile olabilir. Fiyatı da diğer filamentlere göre uygun olduğu için bunu tercih ettim. Sonraki videolarda pürüzsüz baskı alıp filamentlerin nasıl boyanacağını da anlatacağım için filamentin rengi zaten benim için önemli değil. O yüzden eğer prototip yapıyorsanız ya da filamenti boyayacaksanız bu filamenti tercih etmek mantıklı. Çünkü fiyatı diğerlerine göre uygun. Diğer filamentimiz standart PLA gümüş rengi, metalik renkte olan filament. Bunu da böyle metalik gibi gözükmesini istediğim, yine metal rengine boyayacağım, çok boya harcamak istemediğim durumlarda kullanacağım. Bu filament de yine PLA ve mor bir filament. Aslında eflatun renginde. Rengini çok beğendim. Çok orijinal bir rengi var. O yüzden denemek istedim. Diğer bir filament ABS kırmızı filament. Her çeşit filamentim var ama kırmızı filamentim yoktu. O da eksik kalmasın diye kırmızı filament istedim. Yine hayatımda ilk defa kullanacağım flex filament. Hem şeffaf renkli hem esnek. Bununla da telefon kılıfı gibi etrafını çizmemesi gereken durumlarda kullanmayı düşünüyorum. Yani telefonumun çizilmesini sert bir filamentle istemem. O yüzden yumuşak bir filament olması lazım. Bazen lazım oluyor. Bir yerlere tampon gibi esnek bir şeyler üretmek gerekebiliyor. Yine çok ilginç bir filament daha var. Bunu da daha önce almıştım. O da yine ABG filamentin ahşap filamenti. Bu da bayağı ahşap görünümü tadı veriyor. Gerçekten inanılmaz bir hissi var. Bu filamente de bir göz atmanı tavsiye ederim. Videoda kullandığım filamentlerin ve diğer bütün upgrade malzemelerinin linkleri de açıklama kısmında mevcut. Şimdi ikinci upgrade'imiz olan çift Z eksenle devam edelim. Aslında herhangi bir upgrade yapmadan da Ender 3 versiyon 2'den gayet memnundum ve bayağı da kullandım. Kullandığım eşyaları biraz daha geliştirmeyi seviyorum. Biraz o yüzden araştırmaya başladım. En çok karşıma çıkan sonuçlardan bir tanesi çift Z ekseniydi. Bunun sebebini de anlamak kolay aslında. Tek bir motor olduğunda diğer tarafa ağırlık çok bindiği için ne kadar tekerlek de koyulsa oraya hafif eğik oluyor. Üzerindeki hot end ile beraber bir sıkıntı yaşanmıyor ama ben ileride direct drive hot end kullanacağım için ağırlık biraz daha artacak. O yüzden şimdiden çift Z eksene geçmem gerekiyordu. Çift Z eksene geçtiğimde şu şekildeki olan sarsıntıların da önüne geçtiğimiz için baskı hassasiyetimiz mutlaka artacaktır. Çift Z eksenin kurulumu düşündüğümden daha kolay oldu. Ben biraz daha fazla vaktimi alacağını düşünüyordum. Yaklaşık 10-15 dakikada hallettim.
Bu arada Z-Rod başlığından da 2 tane çıktı içinden. Ben bir tane çıkmıştır diye ayrıca bir tane satın almıştım. 2 tane çıktı. Orijinal eksenin üzerinde de Z-Rod kapağı taktığım için sarsıntıyı bir miktar daha azaltmış oldum. Üçüncü upgrade'imiz Z-Rod. Aslında biraz önce tam montajını yaptığımız şeyler Z-Rod'tu. Çift Z eksen kullanmayıp sadece kendi ekseniyle idare edecekler için de bu parçayı alıp takarlarsa bir miktar sarsıntıyı engellemiş oluyoruz. Dördüncü upgrade'imiz tabla termal kaplaması. Bu termal kaplama yani termal ped ne işe yarıyor peki? Birçok görevi var. Bir tanesi enerji tüketimini azaltıyor. Yani aşağıdan ısı kaybolduğu için bizim cihazımız sürekli orayı ısıtmaya çalışıyor. Birincisi bunu engelliyor. İkincisi de bunu engellediği için aynı zamanda ısıyı korumaya yardımcı oluyor. Isı bir düşüp bir yükselmediği için yapışkanlık vesaire daha iyi oluyor. Madem bu kadar faydası var deyip ben elimdeki yapışkan alüminyum bantlarla da bir kaplama daha yapayım dedim ama onlar sonradan biraz çıktı. Onu tavsiye etmiyorum. Bir sonraki upgrade'imiz 5 şok engelleyici silikon. Orijinalinde bu silikonların yerine yaylar vardı ama yaylar böyle zamanla kalibrasyonunu kaçırıyor. Yani birkaç baskı aldıktan sonra o tablo ayarlarını tekrar yapmak gerekiyor. Yine Ender 3'te bu tablo ayarını yapmak kolay ama benim daha önce kullandığım birkaç yazıcıda böyle tornavida ile falan ölüm gibi bir şeydi. O yüzden Ender 3'te çok büyük problem olmasa da yine de bu şok emici silikonlar gerçekten fiyatına göre inanılmaz bir katma değer sağladı diyebilirim. Bunların montajını yaparken dikkat edeceğimiz tek bir husus var. 3 tanesinin boyu aynı, bir tanesininki kısa. O kısa olan şu köşeye denk gelecek. Yaylar da buna dikkat etmedikleri için Ender 3'te çalışırken o köşedeki yay biraz daha sert olur. O da kalibrasyonu zaman zaman bozuyor. Benim hoşlanmadığım bir şeydi. İyi ki silikona geçmişim. Tablayı söküp taktık. Kalibrasyonunu yaptım. Kalibrasyon ayarlarımdan emin olmak için bir test baskısı alacağım. Baskı gayet güzel, her şey yolunda. Şimdi 6 numaralı geliştirmemiz olan LED panelle devam edelim.
Baskı sırasında detayları daha net görmek için ya da timelapse ya da octolapse gibi böyle fotoğraf, video çekerken de daha güzel çıkması için LED'e ihtiyacım vardı. LED'in markası da 3 boyutlu yazıcının markasıyla aynı, Creality. Ben de Creality markasının birçok şeyine güvendiğim için bunu da denemek istedim ama bu sefer güvendiğim gibi güzel bir şey gelmedi. Birincisi adaptörü gerçekten çok saçma, çok kaba bir adaptör göndermişler. Altı üstü bir lamba yakacağız. Böyle kol kadar bir adaptör göndermişler. Hiçbir işe yaramıyor. Ben onun yerine Amerikan ucu Avrupa ucuna çeviren şu adaptörü kullandım. Diğer beğenmediğim şeylerden bir tanesi ise güvenlikle alakalı. Bunun bir tarafına 220 volt veriyoruz ama diğer tarafına parmağımız girecek kadar bir genişlik var. Yanlışlıkla oraya dokunursak 220 volttan parmağımızın ucu elektrik çarpılabilir. Yani buna da diyecek bir şey bulamadım. Artık işin içine güvenlik girince de ne desem bilemedim. Ben bu LED kitine açıkçası biraz gıcık oldum. Muhtemelen rahat durmayacağım. Onun için de bir upgrade yapacağım. Şimdilik böyle kalsın. Biz 7. geliştirmemiz olan filament tutucuyla devam edelim. Ender 3'ün kendi üzerinde bir filament tutucu var. Zaten bununla ilgili de çok büyük bir beklentimiz yok. Filamenti tutuyor sadece. Ama benim şöyle bir problemim ortaya çıktı. Daha önce kullandığım yazıcı için ayarladığım bir yer vardı dolabın içerisinde. Eski yazıcım çok ses çıkarıyordu. Hem sesini duymayayım hem de ısı kontrolünü daha iyi yapabilsin diye öyle bir yer ayarlamıştım. Ender 3 versiyon 2'yi aldığımda oraya sığmadı. Dikine biraz uzun bir arkadaş bizim Ender 3. Bunun için ben de yatay bir çözüm arıyordum. Yine Creality'nin kendi ürettiği bir filament tutucuyu buldum. Bunun şöyle güzellikleri var. Hem sağa hem sola takabiliyoruz. Yani nerede alanımız daha fazlaysa oraya takabiliyoruz. Ben ilk önce sağa taktım. Sonra biraz saçma olduğunu fark ettim. Sola taktım. Hatta sol arkaya takmıştım. Sonra onu tekrar sol öne aldım. En iyisi bu şekilde oldu. Diğer güzel özelliklerinden bir tanesi de yan çevirebiliyoruz. Yani döndürebiliyoruz. Biraz arkaya doğru alabiliyoruz. Yana doğru alabiliyoruz. Bu kullandığımız alanı daha etkili kullanmamıza yarıyor. Hem bu haliyle filament de çok uzaktan gelmediği için muhtemelen yazıcı için de biraz daha rahat oluyordur diye düşünüyorum. Yani yazıcının kendi dili olup söyleyemediği için sadece burada düşüncemi belirtmek istedim. Şimdi 8. geliştirmemiz olan BLTouch'la devam ediyoruz. Belki de bu videoda yaptığım en büyük ya da en faydalı geliştirme diyebilirim. Çünkü BLTouch sayesinde tablo kalibrasyonu diye bir derdimiz hiç kalmıyor. Bir kere ayarı yapıyoruz. Daha sonrasında istersek her çıktıdan önce kendimiz ölçüm yaptırabiliyoruz. Ya da Cura gibi dilimleme yazılımlarına eklediğimiz bir satır kodla bunu her çıktıdan önce otomatik olarak kendisinin yapmasını sağlayabiliyoruz. Bu BLTouch'ların orijinal olmayanları da var. Onların da çalıştığıyla ilgili videoları gördüm ama ben çok emin olamadım. Hangisi iyidir, kötü müdür ya da aynı mıdır bilemediğim için orijinal BLTouch aldım. Bu arada senin yazıcında böyle delikler yoksa direkt Japonla da yapıştırabilirsin. Hiçbir problem olmuyor.
BL Touch'la yapılan kalibrasyon o kadar fark etti ki ben biraz da pimpirikli bir insanımdır. Böyle elimle bayağı hassas ayar yaptığımı düşünüyordum. Ama BL Touch'la yapılan hassas ayarın yerini tutmadığını fark ettim. Hem baskı kalitesinde inanılmaz bir artma oldu. Hem de kullandığım yapıştırıcı ve spreyleri bıraktım. Kaynım bıraktı. Baldızım bıraktı. Kardeşim bıraktı. Yani bunların hepsine vesile oldum. BL Touch kurulumu yaparken dikkat edeceğimiz önemli bir tane nokta var. O da firmware update olayı. Çünkü şu an standart piyasadan aldığınız herhangi bir Ender 3 versiyon 2'nin içindeki firmware BL Touch desteklemiyor. BL Touch desteklemesi için ne yapmamız lazım? Creality'nin kendi sitesine gidip BL Touch destekleyen versiyonunu indirip SD kartımıza koyuyoruz. Ve bir sonraki açılışta kendi kendine update ediyor. Yaklaşık 10-15 saniye sürüyor. Burası zor değil. Ama önemli olan bir nokta var. O da anakartın numarası. Mesela benimki 4.2.2 idi ki birçoğunuzunki öyledir diye düşünüyorum. 4.2.7 ise eğer, yani upgrade edilmiş bir anakart varsa içerisinde, ona göre seçmek gerekiyor. Ben sadece BL Touch'ı destekleyen değil, aynı zamanda filament sensörünü de destekleyen bir firmware da buldum. Onun da linkini açıklamalarda paylaşacağım. Zaten Creality'nin kendi sitesinde de var. Biraz önce spoilerını verdiğim gibi 9. geliştirmemiz filament sensörü. Zaman zaman videonun başında da bahsettiğim gibi filamentlerde kopmalar olabiliyor. Özellikle biraz nem aldıysa, yani bayatladıysa bunları çok sık yaşıyoruz. Bazen de böyle birbirine girme gibi durumlar olabiliyor. Aşağıdan gerildikçe çat diye kırılıp kopabiliyor. Bu durumda ne ortaya çıkıyor? Böyle saç gibi birbirine girmiş bir sürü filament. Hem filamentlerimiz boşa gidiyor, hem boşuna elektrik harcamış oluyoruz. Hem de daha önemlisi saatlerce vakit alan baskımızı tekrar baştan başlatmak gerekiyor. Bu birkaç dolarlık sensör sayesinde bunların hepsinden kurtuluyoruz. Filament kırılsa ya da kopsa bile arkasından tekrar verip devam ete bastığımızda hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor. O zaman araya bir de filament temizleyiciyi takalım. Filament temizleyici de açıkta duran, dolayısıyla çok fazla toz alan filamentlerimizin üzerindeki toz gibi yabancı maddeleri filtreliyor. Aslında içinde bir sünger var. Yani tozunu almış gibi bir şey oluyor. Ama sadece toz değil buradaki problem. Bazen yağda bulaşabiliyor. Bu filamentin 3 boyutlu yazıcıya girdiği taraf Z ekseninin millerine çok yakın. Ben de oraları arada bir yağlarım. Oradaki yağ bazen bulaşıyor, böyle içine gidiyor. O da extruder'ın tıkanması, kirlenmesi ya da baskının kalitesizleşmesi, renginin bozulması gibi garip şeylere yol açabilir. Bu da yine çok ucuz ama etkili yöntemlerden bir tanesi. Mutlaka böyle bir filament temizleyici kullanmanı tavsiye ederim. Ben bir tane test yaptım, makasla kestim. Gayet güzel bir şekilde durdu ve devam etti. Zirveye doğru ilerliyoruz. Şu an 11. geliştirmemiz olan tablo yapıştırıcısındayız. Yine Creality'nin kendi markası olduğu için böyle fayda sağlayacağını düşünerek istediğim bir yapıştırıcı var. Böyle dışarıdan bakınca bizim Piritlerin aynısı gibi görünüyor. Hatta tipi de bayağı benziyor. Sürünce verdiği his de bayağı benziyor. Ben bununla birkaç tane baskı aldım. Bastı, güzel bir şekilde bastı. Herhangi bir kalkma olmadı ama bir işe yaradı mı yaramadı mı emin olamadım. Ben genellikle böyle erkeklerin kullandığı saç spreylerinden kullanıyordum tabloyu yapıştırmak için. Bununla ilgili birkaç tane daha deneme yapayım. Videonun sonunda söyleyeyim bir işe yarayıp yaramadığını. Şu an çünkü çok emin olamadım. Yanlış yönlendirmeyeyim. Biraz da kendimiz 3 boyutlu yazıcımızı kullanarak upgrade yapalım. 12. upgrade'imiz spatula tutucu. 3 boyutlu yazıcı kullanıyorsak spatulaları bayağı kullanıyoruz demektir. O yüzden sağda solda aramak yerine hemen yazıcımızın üstünde olsaydı bayağı güzel olurdu. Ben de Thingiverse'de buldum ve açıklamalar kısmında linkini paylaştım. Şu modeli bastım. Hem baskı çok pürüzsüz oldu yaptığımız upgrade'ler sayesinde, hem de spatula tam yerine oturdu. Bundan sonra spatula aramaya son. 13. geliştirmemiz manikür seti değil, 3 boyutlu baskı temizleme seti. Bu temizleme setinin içerisinde
makas, törpü gibi çeşitli malzemeler var. 3 boyutlu baskılardan sonra kalan böyle ip gibi ya da yanlış baskı gibi şeyleri temizlemeye, kesmeye, zımparalamaya, törpülemeye yarayan parçalar. Ben çok faydalı buldum. Merak ediyorsan sen de inceleyebilirsin. 14. upgrade'imiz LED. Yine mi LED diyecek olursanız, evet, videonun başlangıcında söylemiştim. O LED'den hiç memnun kalmamıştım. İçindeki 220 voltluk sistemi söktüm. 12 voltluk LED'ler döşedim. Hem de 3 sıra yaptım. Biraz parlaklığı fazla olsun diye. Eskisi kadar parlaklığı fazla olmadı ama bu haliyle daha güzel. Gözümü çok almıyor. Yumuşak bir ışığı oldu. Hem de 220 voltla elektrik çarpılma tehlikesinden de kurtulmuş olduk. O çirkin beyaz kablodan, o çirkin anahtardan, berbat fiş ucundan, hepsinden kurtulduk. Şu an incecik bir kabloyla doğrudan anakarta gidiyor. 24 voltu 12 volta düşüren küçük de bir regülatör taktım oraya. Minicik de bir anahtar koydum. İstediğim zaman açıp istediğim zaman kapatabiliyorum. Yine Thingiverse'te bulduğum bir parçayı yanlarına ekleyerek bastım. Onlar da tam oturmadı. Yeni bir model yapacağım. Yanları da onlarla tutturursam biraz daha şık olacak. Hem LED'in yönü de zaten bize bakıyordu. Şu anki haliyle modelin üstüne baktı. Daha mantıklı oldu. Bizim gözümüzü yoracağına gözümüzün daha kolay görmesini sağlaması gerekiyordu. Yani amacına artık hitap etmeye başladı. Şimdi 15. upgrade'imiz olan ekran kapağıyla devam edelim. Evinde 3 boyutlu yazıcı kullananlar eğer yattıkları odada kullanıyorlarsa gece nasıl bir rahatsızlık verdiğini, bütün odayı nasıl aydınlattığını bilirler. Ben yıllar önce aynı odada kullanıyordum. Şu an iş yerimle evim ayrı olduğu için o hissi tatmayalı çok oldu ama şu videodaki arkadaş bu konuyu çok iyi anlatmış. Bu ekran kapağı sayesinde hem gece ekranın gözümüzü alması gibi şeylerden kurtuluyoruz, hem de ekranımız biraz az toz olur, belki daha az temizleriz. 16. Semazenler. Mesnevi'den bunlar ne kadar upgrade sayılır bilmiyorum ama Thingiverse'te görünce direkt aklıma Z eksenlerinin üstüne yapıştırmak geldi. Bunları gördükçe de böyle bir gülümsüyorum. Hoşuma gidiyor. Yani 3 boyutlu tasarım yaparken moral de tabii ki önemli. O yüzden upgrade sayılabilir bence. 17. Wi-Fi Box. Bu gerçekten çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesiydi. Normalde bu işleri yaparken biz Octoprint kullanıyoruz. Onun içinde de bir Raspberry Pi olması lazım ki fiyatları hiç de ucuz değil. Raspberry Pi'li sistemin yarı fiyatına Creality'nin kendi ürettiği 3D Wi-Fi Box'ı var. Bu cihazın sadece Creality yazıcılarla değil, başka birçok yazıcıyla da uyumlu olduğunu söylemiş Creality. Octoprint'ten de çok fazlası var. Mesela Cloud Print var. Yani internet üzerinden aynı ağa bağlı olmasak bile çıktı alabiliyoruz. Ya da yazıcının ayarlarını değiştirebiliyoruz. Ya da yazıcıyı izleyebiliyoruz. Hem görsel olarak hem veri olarak. Yani bir webcam takıp yazıcının ne alemde olduğunu da görebiliyoruz. Bunun dışında online slicer'ı var. Yani bizim Cura gibi kullandığımız şeyleri cep telefonu üzerinden Creality'nin kendi serverındaki slicer'ı kullanarak baskı alabiliyoruz. Bunlar kulağa süper gelen özellikler, fiyatı da gayet uygun olduğu için bir tane de bunu denemek istedim. Yarım saat uğraştım, çalışmadı. Neden çalışmadığını da anlamadım. SD karta baktım, kablolarını düzenledim, tekrar bir baktım ama birkaç tane böyle bir video izlersem bu tip problemlerin nasıl çözüldüğüyle ilgili çözerim diye düşünüyorum. Cihazın kendisi çalışıyor. Belki firmware uyumsuzluğu gibi şeyler de olabilir ki Creality'nin kendi orijinal firmware'ini kullandım. Yani bunlar sadece bir tahmin. Deneyeceğim. Bir sonraki upgrade videosuna yetişirse nasıl çözdüğümü de anlatırım. İşe yarıyor mu yaramıyor mu birlikte karar veririz. 18. upgrade'imiz Extruder diş fırçası. Extruder'ların dişini temizlemek için değil tabii ki, üzerinde kalan filament artıklarını temizlemek için böyle metal uçlu bir fırça yapmışlar. Bayağı işe yarıyor. Yine fiyatı pahalı olmayan güzel upgrade'lerden bir tanesi. Normalde ben yan keskiyi böyle ters çevirerek ucundaki artık filamentleri temizliyordum ki kalibrasyonu bozmasın diye. Bu haliyle bayağı iyi oldu. Şimdi bu 18 tane upgrade'i şöyle bir genelce değerlendirelim. Burada tabii ki şunu ölçme şansım yoktu. Şu upgrade %10 oranında etkili oldu. Bu %5 oranında etkili olduğu gibi keşke söyleyebilecek şeylerim olsaydı, verilerim olsaydı ona göre satın alma ya da upgrade yapma kararı verebilirdin. Ama elimde öyle bir şey yok. Sadece tahminlerimi söyleyeyim. Sanki en fazla BL-Touch etkili olduğu gibi hissettim ben. Çünkü BL-Touch'ı koyduğum zaman hem o ayarları yapmayla uğraşmaktan kurtuldum. Kendim de bir moral olarak rahatladım. Hem de yazıcı birçok noktadan örneklem aldığı için baskının şeklini ona göre değiştiriyor ve kenardan köşeden kalkma hiçbir zaman yapmıyor. Yine çift Z eksende sanki biraz etkili olduğu gibi hissettim. Çünkü herhangi bir titreme yaşayacağı bir alan kalmadı. Çok sıkı bir şekilde inip çıkabiliyor. Bunun dışında tabii ben yağladım. Böyle ufak tefek başka upgrade'ler de yaptım. Mesela kabloları falan da sıktım. Kablolar ortalıkta çok dolaşmasın, sağa sola takılmasın diye. Bunları da aslında upgrade olarak sayabiliriz ve sayıyı artırabiliriz ama sayıyı artırmak gibi bir derdimiz
Yok, derdimiz güzel baskı almak. Yine taze filamentlerin de faydasını gördüm. Çünkü bu filamentleri açıyoruz. Ortalıkta bayağı bekliyor. Mesela şu filament şeffaf renkli bir filament. Ben bunu 6 yıl önce almıştım. 6 yıldır çok fazla şeffaf renge ihtiyacım olmadığı için böyle kaldı. Bu böyle çubuk kraker gibi çıtır çıtır kırılıyor ve iyi yapışmıyor. Ben normalde bu tip şeyler için saç spreyi kullanıyordum. Sonra Creality'nin bu yapışkanını denedim. Bu arada o da gerçekten bir işe yaramıyor gibi hissettim. Yani şu led ve yapıştırıcıyı bir kez daha düşünün, almayı düşünüyorsanız. Diğerlerine kefilim ama bu ikisinden pek haz etmedim. 3 boyutlu yazıcılarla ilgili video çekmeyi aslında çok istiyorum. Böyle içimden geliyor. Kullanırken çok keyif aldığım aletler. Ama video çekimi çok uzun sürüyor. Bir şey basacaksın, 4 saat 5 saatten aşağı basılan herhangi bir şey yok. Biraz güzel bir şey basayım, biraz daha pürüzsüz olsun, büyük olsun diyorsak 2-3 günü gözden çıkarmak gerekebiliyor. Kamerayı kur önüne, video al, SD kart doluyor, işte timelapse yap, ışığı eşitle falan, gerçekten çok zaman alan ve zor işler. Ama ben 2 tane video daha planladım. Bir tanesi bu upgrade serisinin 2. videosu olacak. Yeni upgrade niyetlerim var. Bu arada sen de önerilerini yorumlar kısmında benimle paylaşırsan, özellikle bu linkini paylaştığım siteden, ben onları istiyorum. Kimisini onlar gönderiyor, kimisini ben satın alıyorum. Bu şekilde ikinci bir upgrade videosu da gelecek. Diğer bir yapmayı düşündüğüm videoda inanılmaz pürüzsüzlükte, fabrika seviyesinde böyle pırıl pırıl parlayan 3 boyutlu baskılar. Bunları nasıl yaptığımı da anlatacağım. Biraz yorumlarda sohbet edelim. Hangi 3 boyutlu yazıcıyı kullanıyorsun? Hangi upgrade'leri yaptın? Nelerden nasıl sonuç aldın? Kalibrasyonlarını nasıl yapıyorsun? Bunlardan da mutlaka bahset. Biraz sohbet edelim aşağıda. Benden bu kadar. Biraz yorucu bir video oldu benim için. Sonraki videolarda görüşürüz dostum. İyi ki varsın. Kendine çok iyi bak.